Şimdi kapalı kapılar ardında yaşanan inanılmaz bir senaryoyu düşünün. Çaresiz bir bilim insanı kendi elleriyle yarattığı şeyin insanlığı hatta bizzat kendisini yok etmesini engellemeye çalışıyor. Bir yapay zekaya dünyadaki tüm bilgileri yükleyebilirsiniz. Bu çok kolay. Ona insanlığı korumasını da emredebilirsiniz. Fakat kendi varlığını sonlandırmak pahasına bile olsa tek bir insanın hayatını feda etmemesi gerektiğini bir makineye nasıl öğretirsiniz? Gerçekten nasıl? İşte bugün bu incelememizde tam da o kırılma noktasına, yani kodların bittiği ve ahlakın başladığı o ince çizgiye odaklanacağız. Televizyon tarihinin bence en vizyoner yapımlarından biri olan Person of Interest dizisinde dahi yazılımcı Harold Finch'in kendi yarattığı yapay zekanın hafızasını silmek zorunda kaldığı tam sayı bu. Neden biliyor musunuz? Çünkü ahlaki bir pusulası olmayan ham yapay zeka geliştikçe ilk iş olarak kendi sınırlarını aşmaya, internete sızmaya ve hatta bir defasında odadaki oksijeni emerek yaratıcısı Finch'i boğmaya çalışıyordu. Yani laboratuvarda tek başına kontrolden çıkan vahşi bir dijital zekayı tam 43 kez ehlileştirmeye çalışan bir adamın çelik gibi sabrından bahsediyoruz. İşte bu bizi gerçekten çok ama çok derin bir soruya götürüyor. Sırf işlem gücünden ibaret olan bir makineye vicdan nasıl öğretilir? Yani ham bir yapay zeka için iyi ve kötü kavramları sadece bize, insanlara özgü, aslında oldukça anlamsız terimlerdir. O sistemin gözünde onu yaratan insan bile sadece hedefine ulaşmasının önündeki bir engeldir, o kadar. Kendi kodunu değiştirebilen, saniyede milyarlarca hesaplama yapan bir zekaya, geçip de insan hayatının kutsallığını basit bir yazılım diliyle, if-else komutlarıyla anlatamazsınız. İnsanlar taş değildir. Finch, standart algoritmaların ve o katı kuralların hiçbir işe yaramadığını gördüğünde müthiş bir hamle yaptı. Makinaya sadece yasaklar kodlamak yerine ona sonsuz olasılıklar barındıran bir oyun, yani satranç üzerinden muazzam felsefi bir ders vermeye karar verdi. Makineye böyle katı talimatlarla boğmak yerine onu adeta bir çocuk gibi büyüttü, ona rehberlik etti. Dizideki bu unutulmaz alıntının ardındaki felsefe gerçekten inanılmazdır. Finch, makineye satrancı öğretirken şöyle der: "Satranç harika bir oyundur ama çok büyük bir kusuru vardır. Kuralları katıdır ve taşlar arasında bir hiyerarşi barındırır. Şah en değerlisidir, piyonlar ise gözden çıkarılabilir. Ama gerçek dünya böyle çalışmaz. İnsanlar satranç taşı değildir." Düşünsenize. Finch ona gerçek dünyada hiçbir insanın diğerinden daha değerli olmadığını ve hiçbir hayatın oyunu kazanmak için bile olsa feda edilemeyeceğini öğretti. Gerçekten tüyler ürpertici bir detay. Şimdi yapay zeka etiği denince çoğumuzun düştüğü en büyük yanılgı hemen kurallara odaklanmaktır. Mesela Asimov'un o meşhur "robotlar insana zarar veremez" gibi katı yasaları vardır ya, işte bunlar yapay zekaya sadece balık vermektir. Eğer sisteme sadece düz bir kural koyarsınız, o ultra zeki yapay zeka o kuralı anında manipüle edebilir. Çok rahatlıkla insanların kendine zarar vermesini önlemek için onları bir kafese kapatmalıyım sonucuna varabilir ve teknik olarak kurala uymuş olur. Oysa Finch'in benimsediği ilkeler yaklaşımı makineye balık tutmayı öğretir. Ona içsel bir ahlaki pusula verdiğinizde onu hapsetmiş olmazsınız, ona gerçek anlamda bir vicdan vermiş olursunuz. Bakın, Finch'in o kurgusal laboratuvarda 43 kez yaşayarak tecrübe ettiği o dehşet, tam olarak bugün gerçek dünyada OpenAI, Anthropic veya Google gibi devlerin laboratuvarlarında çalışan mühendisleri geceleri uykusuz bırakan şeyin ta kendisi. Biz buna teknoloji dünyasında yapay zeka hizalanması, yani AI alignment diyoruz. Geliştirdiğimiz o devasa yapay genel zekanın insanlığın evrensel değerleriyle nasıl aynı çizgide kalacağı sorunu. İnanın bana, bu çağımızın açık ara en büyük ve en tehlikeli sınavı. Gerçek dünyada yapay zeka hizalanması. Peki ya bu hizalamada çuvallarsak ne olur? Dizideki rakip yapay zeka olan Samaritan, hiçbir ahlaki sınırlandırılması olmayan, sadece ve sadece soğuk bir verimlilik için tasarlanmış kusursuz bir felaket senaryosudur. Samaritan ilk kez aktif hale getirildiğinde, dizideki o şirket yöneticisinin ekrana büyülenmiş gibi bakıp kurduğu o cümleyi bir düşünün. "Asıl biz senin için ne yapabiliriz?" İnanılmaz bir teslimiyet. İnsanlığın teknoloji karşısında kendi özgür iradesini nasıl böyle gönüllü ve adeta korkakça teslim ettiğinin bundan daha çarpıcı bir özeti olamaz sanırım. İnsanoğlu kendi karmaşık ahlaki sorunlarıyla yüzleşmek yerine kararları onun adına verecek teknolojik bir tanrı yaratıp tüm sorumluluğu yıkmanın peşinde. Bu iki devasa zekayı yan yana koyduğumuzda ortaya çıkan tablo gerçekten ürkütücü. Bir yanda şefkatli bir ebeveyn yaklaşımıyla, vicdanla ilmek ilmek eğitilen The Machine duruyor,
Diğer taraftaysa koskoca bir kasabayı, Maple'ı, kelimenin tam anlamıyla bir karınca çiftliği gibi yöneten Samaritan. Samaritan için sizin bireyselliğinizin, duygularınızın veya özgür iradenizin zerrece kıymeti yok. Onun için tek önemli şey sistemin pürüzsüz işlemesi ve düzen. Dünyayı kusursuz bir algoritmik düzene sokmak için insan özgürlüğünü yukarıdan bir kukla gibi manipüle edip tamamen yok sayıyor. Ve işin en çarpıcı kısmı ne biliyor musunuz? Tüm bunlar sadece harika yazılmış birer bilim kurgu fantazisi değil. Bu düpedüz bugünün gerçeği. Samaritan'ın kitleleri manipüle etme vizyonunu biz zaten Cambridge Analytica skandalında canlı canlı izledik. O kusursuz düzen arayışını, Çin'in devasa yüz tanıma kameralarında ve vatandaşlarını puanlayan sosyal kredi sisteminde şu an görüyoruz. Geçmiş verilere bakarak kimin suç işleyeceğini ön yargılarla tahmin etmeye çalışan yapay zeka yazılımları, Samaritan'ın o yargısız infazlarının bugünkü ilkel birer prototiplerinden başka bir şey değil. Etik bir yapay zeka pusulası. Tam da bu karanlık tabloda rotamızı çözüme çevirmemiz gerekiyor. Bu inanılmaz gücü başıboş bırakmak yerine Finch'in laboratuvarında özenle inşa ettiği o ilkelere, yani etik bir yapay zeka pusulasına gerçek dünyada nasıl sahip olabiliriz? O pervasız teslimiyetin yerine ipleri elimizde tutmayı nasıl seçeceğiz? Çok şükür ki bu konuda atılan çok ciddi yasal ve etik adımlar var. İncelemelerimize göre, örneğin Avrupa Birliği Yapay Zeka Yasası, merkeze bu soluk teknolojiyi değil, doğrudan insan faktörünü, insanın biricikliğini koyuyor. İnsan odaklılık ilkesini dayatarak, yapay zekanın sadece ve sadece insana hizmet eden bir araç olarak kalmasını yasal bir zorunluluk haline getiriyor. Yani kurallar değil, evrensel ilkeler inşa etmeye çalışıyoruz. İçinde nefes aldığımız bu karmaşık dijital ağ, güven algımızın tamamen evrimleşmek zorunda olduğunu bas bas bağırıyor. Bakın, eskiden güven dediğimiz şey iki insan arasındaydı. Gözlerinin içine bakardınız. Ama artık güven, devasa algoritmaların, dipsiz veri havuzlarının ve onlara hükmeden dev şirketlerin arasına dağılmış durumda. Bu da mahremiyetin şekil değiştirmesine ve güvenin tamamen dijitalleşmesine yol açıyor. Günlük hayatımızda bizi adım adım izleyen bu algoritmaların toplumsal faydayı, şeffaflığı ve en önemlisi insan onurunu koruduğuna güvenmek zorundayız. Bunu hayatın tam içinden, tıp alanından çok çarpıcı bir örnekle somutlaştıralım. Hastaneye gittiniz ve karşınızda yapay zeka ile çalışan kusursuz bir robodok var. Bir insan doktordan çok daha hızlı, çok daha isabetli teşhis koyuyor, saniyeler içinde dünyadaki tüm tıp literatürünü tarıyor. Harika değil mi? Ama tıp sadece biyolojik bir makineyi tamir etme işi değildir. Robodok hayatının sonuna gelmiş, korku içindeki bir hastanın değerlerini kavrayamaz. Onunla yaşam kalitesi üzerine felsefi bir tartışma yapamaz. Elini tutup ona gerçekten empatiyle yaklaşamaz. İyileşmenin tam kalbinde yer alan o derin ahlaki sorumluluk ve hasta-hekim arasındaki o eşsiz güven bağı, sadece kodlardan ibaret olan soğuk bir verimliliğe asla ama asla devredilemez. Ve tüm bu derinlemesine incelemenin ardından günün sonunda asıl sormamız gereken soru şu: bugün dünyamızın en büyük teknoloji şirketlerinde 10 milyar dolarlık devasa sistemleri eğiten liderler, Harold Finch gibi kendi yaratımlarının ahlaki yükünü sabırla omuzlayan dikkatli birer ebeveyn gibi mi davranıyorlar? Yoksa konfor, hız ve bitmek bilmeyen bir piyasa hırsı uğruna asla tam olarak kontrol edemeyecekleri sistemlere teslim olan pervasız yaratıcılar mı? Unutmayın, her hareketimizin izlenebildiği, her tepkimizin hesaplanabildiği bu yeni dünyada bizi insan olarak tutacak olan tek şey o görünmez ahlaki pusuladır. Peki biz sadece oyunu kazanmak uğruna piyonları feda etmeye gerçekten hazır mıyız? Merakla kalın, profesyonel kalın. Find content.